Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz, bilgileriyle bize ışık tutan doktorumuz, cildiye uzmanı Doktor Egil Sol'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Buyurun. Hemen ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Nasır nedir? Nasır aslında gün içinde çok fazla ayakta duran, işte ayaklarını çok fazla kullanan ya da elde olabilir. Çok fazla kullanan kişilerde oluşan aslında derinin korunma mekanizmasıdır. Kişi bir yerde hani mesela normalde ayak için konuşacak olursak biz ayaklarda sadece hani bizim yaptığımız basınç aslında bütün ayak tabanlarına eşit olarak dağılması gerekiyor. Normal bir sağlıklı bir yürüyüş için. Ama bazen biz uygun olmayan ayakkabı giyiyoruz, uygun olmayan ürünler kullanıyoruz ya da gün içinde çok fazla ayakta kaldığımızda ne yapıyor? Oradaki basıncı eşit olarak dağıtamadığımız için cilt kendini korumak için orada kalınlaştırıyor. Bunu aslında biz kısaca nasır diyoruz. Peki nasırı oluşturan nedenler nedir? Nasırın oluşturan nedenler en başta gelen neden ne? Travmadır. Uygunsuz giyildiğiniz ayakkabıdır. İşte mesela ayakkabı aşırı bol olabilir ya da ayakkabı aşırı yüksek topuklu olabilir ya da sivri burunlu olabilir gibi ayağına uygun olmayan ürünleri kullandığınızda onlar ne yapıyor? Nasır oluşturuyor. Sadece tabii ki ayakta oluşmuyor. Aynı zamanda ellerde de oluşuyor. Ellerde gün içinde sürekli işte tozlu topraklı ortamlarda çalışmak. Özellikle cildi çok fazla kuruttuğu durumlarda cilt kendini korumak için artık daha fazla sıvı kaybına karşı önlemek için kendi derisini kalınlaştırıyor. O da nasıra neden oluyor. Evet. Belirtileri neler hocam Nasır'ın? Nasırın belirtisi şöyle aslında herkeste hepsinde aynıdır aşağı yukarı. Özellikle nasırın olduğu yerlerde bastığın zaman çok şiddetli ağrıyla kişi geliyor. Aslında çoğu nasırın belirtisi ilk başta hemen hemen yoktur. Ne zaman işte ağrı vermeye başladıysa, ne zaman işte cildin rengi değiştiyse, ne zaman başka bir görünümde kalınlaşma ya da başka bir oluşum oluştuğu zaman ne yapıyor? Kişi bunu hani fark ettiğinde ancak o zaman geç dönemde bize gelebiliyor nasır olarak. Belirtileri dediğim gibi nasırın oluştuğu yerlerde sertleşme, kalınlaşma, o ciltte renk değişikliği olabilir. Bazı yerlerde mesela çok kalınlaşmaya bağlı deri sararabilir. Ya da çok hani dokunmakla çok sert böyle pürüzlü dokuya sahip olabilir. Onlar hepsini ne yapıyor? Nasırın oluşmasını kişi görmeden önceki de durumda o hani belirtiyi verebiliyor. Gördükten sonra da zaten bunu nasır olduğunu hemen hemen biliyorlar. Yalnız şöyle bir durum var. Nasırla çok fazla sihirle karışıyor. Sihirde mesela biz bastığımız yerde sihirde çoğu zaman ilerleyen evrede olmadığı sürece biz orada ağrı görmüyoruz. Ama nasırda en ufak bir şeyde de dokunduğunda şiddetli ağrıyla geliyor. Yani nasırla sihir aslında bununla beraber ayırt edebiliyoruz yani. Evet. Yani nasır teşhisi bakarak Yani bakarak yani genellikle %90 oranında bakarak tanısını koyuyoruz. Aynı zamanda ne yapıyor? İşte az önce saydığım gibi belirtileri basmakla ağrısı var mı? Enfekte mi? Başka bir hastalıkla karışabiliyor mu gibi. Onunla beraber %90 oranında bakarak teşhisini koyuyoruz. Ona göre ilerleyen olgularda zaten ona göre tedavisini yapıyoruz. Nasır sadece yanlış ayakkabıdan mı oluyor ya da şöyle bir sebep de olabilir mi? Hani bir postür, duruş bozukluğu, içe basma, dışa basma. Tabii ki öyle. Bunlar da nasıra sebep nasırlar olabilir hepsi mi? yani ortopedik problemi olanlarda genellikle yani onu biz ortopedik problemi olan duruma bağlı olan nasırları biz daha çok çocuk hastalarda görüyoruz. Yetişkinlerde daha çok böyle hani ne yapıyor? Yanlış uygun olmayan ürün kullanma bağlı. Ya da kişi sürekli yalın ayak geziyor olabilir. Gün içinde hepsi ayağına hiçbir şekilde nemlendirici sürmüyor olabilir. Ya da ne bileyim sürekli terlikle geziyor olabilir. Yani sadece yanlış ayakkabı değil de ayakkabı çok sıksa bile nasır oluşturuyor. Ayakkabı çok bol olsa bile nasır oluşturuyor. Yani deri kendini korumak için aslında sana karşı verdiği bir tepkime bu nasır gibi bizim savunma mekanizması o zaman öyle. kendini Aynen öyle. sert. Nasır tek tip mi oluyor yoksa bunun tipleri var mı kendi içinde? Nasırın bizim bildiğimiz yani 3 tane tipi var. Sert nasır var, yumuşak nasır var. Bir de biz kornikutaneum dediğimiz artık böyle çekirdekli nasır tipimiz var. Şimdi sert nasırlar ne yapıyor? Genellikle tırnakla hani ayak için konuşuyorum. Dış yüzeylerde yani ayakkabının vurduğu yerlerde daha fazla olurken yumuşak nasırlar ne yapıyor? Genellikle böyle parmakların arasında oluşuyor. Hem enfekte olmaya daha müsait bir nasırdır ve hem en geç dönemde tanı konan nasır yumuşak nasırlardır. Ve özellikle enfekte olmaya meyilli olduğu için ve yüksek topuklu ayakkabı giymeye bağlı 4. 5. parmak arasında daha sık görülüyor. Bu yüzden hani yumuşak nasırın tedavisi farklı, sert nasırın tedavisi farklı. Bir de hani az önce bahsettiğim gibi çekirdekli nasır var. Onlar genellikle topuk bölgesinde ortaya çıkıyor. Tek tip yani tek de küçük küçük noktacık tarzında ortaya çıkıyor geniş alanda ve şiddetli ağrıyla ve tedavisi en zor olan kısım bu hani çekirdekli nasırlardır. Şimdi nasırın tedavisini sormak istiyorum. Bir dediğiniz gibi az önce sert nasırlardan oluyor, yumuşak nasır dediniz. Evet. Bir de böyle kanayan nasırlar da olabiliyor. Bunlarda tedavi şekilleri nasıl oluyor? Nasıl Şimdi tedavi aslında ediliyor? daha çok kanayan nasırlarda nasır kendi kendine normalde kanayan bir şey değildir. Eğer kişi orada mesela uygun olmayan ürün kullandıysa mesela bizim
hastalarımız ne yapıyor? Çok fazla sayıda işte nasır bantları kullanıyor. Aslında nasır bantlarının içinde ne? O bölgeyi eritecek bir solüsyon var içinde. Dolayısıyla biz nasır bantlarını kullanırken nasırın boyutuna göre, şekline göre, derinliğine göre aslında bunu seçmemiz lazım. Ama bizim hastalar hani bazen çok bilinçli olamayabiliyor. Bazen işte ya hani küçük nasır için çok büyük bant kullanmış olabiliyor. O zaman ne yapıyor? Etraf dokuyu enfekte ettiğinde, etraf dokuya zarar verdiğinde orada kanayan nasırlar oluşabiliyor. Yoksa normal şartlarda nasırlar kendi kendine kanamıyor. Eğer bir nasır olup da evet bu kanıyor dese bu büyük ihtimalle siildir zaten. Çünkü siilin ne? Kendini besleyen damarlar olduğu için siiller daha fazla kanamaya meyillidir. Nasır kadar çok ağrı yapmaz. Çünkü nasır daha böyle keratotik dediğimiz deri epidermis yüzeyi yani derinin en dış katmanından kaynaklanan sert keratotik dokudan oluşan şeye nasır diyoruz. Ama siil ne yapıyor? Epidermisi tam kat tutabildiği için kanama olasılığı siillerde daha fazla. Dolayısıyla nasır mı siil mi ayrımını zaten dermatoloji uzmanı yapıyor. Evet. Peki şimdi nasır tedavilerinden hani biraz bahsettik ama bunu biraz daha açacak olursak hani bir sürü yardımıyla mı temizleniyor ya da bir süreç mi gerekiyor? İlk seansta nasırından kurtulabiliyor mu? Tekrar edebiliyor mu? Biraz bunlardan bahsetsek. Şimdi nasırın tedavi şekli nasırın boyutuna göre de değişir. Biraz da derinliğine göre de değişir. Eğer kişi mesela hafif bir nasırı varsa sadece böyle nokta dediğimiz o kornikütünim şeklinde nasır varsa biz tek seansta ne yapıyoruz? Komple cerrah olarak o bölgeyi çıkarıyoruz, temizliyoruz. O şekilde bitirmiş oluyoruz. Bazen biz kişilerde mesela çok sayıda vardır. İşte kişi bunu tolere edemeyecek durumdadır. O zaman biz lazer tedavisiyle beraber nasırı da gene yok edebiliyoruz. Ve lazer tedavisi bazen işte çok dev boyuttadır. Daha böyle derine inmek zorunda kaldığımızda lokal anestezi altında koter işlemi de yapabiliyoruz. Ama geniş bir nasır olursa hani ilk benim sen bahsetmiştim ya yumuşak nasır olduğu durumlarda biz bazen majistral ilaçlar kullanabiliyoruz. Önce cerrahi olarak üst katmanı komple bir yumuşatıp inceltip temizledikten sonra geride kalan sadece çekirdek kısımlarını biz cerrahi tedavilerle beraber kombine yapabiliyoruz. Dolayısıyla her durumda hani aslında nasırın en güzel tedavisini cerrahi olarak temizlemek en iyi tedavi sağlıyor. Çünkü ne yapıyoruz? Biz anında hemen tek seansta ne yapıyoruz? Onun üstündeki basıncı ortadan kaldırmış oluyoruz. Evet. Dolayısıyla kişi hem konforu daha çabuk artıyor hem daha çabuk iyileşme süreci var. Ama tabii ki bazen hani işte çok geniş alanda vardır. Yani tek seansta temizleme mümkün değildir. O zaman biz tabii ki topikal tedavilerle beraber majistral ilaçlar kullanıp nasırın hani o yükünü azaltmak için o işlemleri uygulayabiliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz. Aslında ilk seansta o nasırdan kurtuluyor. Evet. Konforlu bir şekilde Aynen önüne öyle. gidebiliyor ama aynen öyle. Ama işte çok genişse, çok sebebiyet evet, gene vermeye başlarsa durumu ortadan kaldırmazsak aynen öyle. yine tekrar oluşabilir, edecektir aynen o zaman. öyle. Yani rutin halinde her ay belki Sürekli de yapmak gelmek gerekiyor. Evet. Peki hocam siz konuşurken bahsettiniz ortopedik rahatsızlıklarla beraber görülüyor diye. Bu ortopedik rahatsızlıklar neler? Şimdi ortopedik rahatsızlığı özellikle hani böyle ayak taban düzleşmesi problemli olanlarda, içe basma problemleri olanlarda. Yani genellikle biz bu hani ortopedik problem olanlar daha çok çocuk hastalarda görüyoruz demiştik. O hastalarda ne yapıyor? Basıncı gene aynı şekilde eşit dağıtamadığı için genellikle bu geniş yumuşak nasır dediğimiz şeyler olur. Peki hocam nasıl, yani biraz önce siz bahsettiniz ama ortopedik rahatsızlıklar da nasıra sebep oluyor diye. Bu ortopedik rahatsızlıkların hangileri? Ortopedik rahatsızlığın biliyorsunuz hani içe basma problemi olanlarda, ark problemi olanlarda ya da işte mesela doğumsal olarak zaten hani böyle serebral palsili olan çocuklarda bazen çok düzgün basamadıkları için onlarda da çok fazla nasır görülebiliyor. Bazen mesela bel kayması olan hastalar mesela bazen gebeler de öyle. Şimdi onlarda sonuçta hani denge merkezi kaydığı için ne yapıyor? O hani dengede durmaya çalışırken ona göre ayağı başka bir yönde yapabiliyor, basıncı yerleştirebiliyor. O zaman onlarda da nasır oluşması çok sık görebiliyoruz. Bir de aynı işte ev hanımlarda dediğimiz gibi işte çok hani bol ayakkabı giyenlerde, çok sürekli terlikle dolaşan ya da yalın ayak gezmeyi sevenlerde, sürekli ayağı işte sürekli suya gir çık yapanlarda onlarda da çok fazla nasır oluşabiliyor. Nasır hocam bulaşıcı bir şey mi? Nasır bulaşıcı bir şey değildir. Tamamen hani derin korunma mekanizması olduğu için sen deriye iyi bakamadığın sürece deri sana karşı hani savunma mekanizması oluşturduğunda bunu yapıyor. Dolayısıyla bulaşıcı bir hastalık değildir. Sadece hani siille beraber çok karıştığı için sil ama bulaşıcı bir hastalıktır. Çoğu hastamız hani nasır hani sili nasır sanıp hani ona göre nasır tedavisi yapmaya çalışıyorlar. O zaman maalesef kazayla sili bulaştırmış olabiliyorlar. O zaman hani nasır hemen bir gecede ya da bir ay içinde çok çoğalan bir şey, hızlı bir şekilde çoğalan bir şey değildir. Eğer bir ay gibi, 2 ay gibi çok kısa sürede çok fazla nasır oluşuyorsa o da büyük ihtimal siildir zaten. Onun için onun ayrımını yapmak lazım. Evet, şimdi onu soracaktım. Şimdi hastalarınız şimdi nasırla siili ayırt edebilir mi? Çünkü şey için soruyorum. Bazen nasırı evde kendileri temizlemeye Aynen çalışıyorlar. öyle, Tırnak evet. makaslarıyla kesmeye çalışıyorlar ama bu siil durumunda biraz riskli de olabilir. Evet, işte nasıl bunu ayırt edebilirler? Sadece ayırt edici faktör ağrı mıdır ya da Şimdi şöyle görüntüsü farklı kabaca mıdır? bakmak gerekirse şöyle bir şey. Nasır gördüğünde ortada bir tane sert böyle
tohum gibi bir tane noktası vardır. Yani çekirdeği vardır. Ama Siil'de biz bu bunu çok fazla nasırdır, değil mi? görmüyoruz. Bu nasırdır. Tamam. Eğer bizim gördüğümüz gene nasıra benzer öyle bir kabartı bir dokuda içeride böyle dikkatlice bakın böyle parmaksı uzantıları varsa, üstünde siyah küçük küçük noktacıkları varsa onlar zaten Siil lehine olma ihtimali çok yüksek. Çünkü yani Siil'de kendini büyütmek için, epidermis içinde derine büyütebilmek için onların kendi damarsal dokusu, yani kendini besleyen bir damar yapısı oluyor. Ama nasırda öyle bir damar dokusu olmadığı için o yönden ayırt edebilirler. Evet. Siz bu nasır tedavisini o tohum gibi dediğiniz şeye kadar tamamen Tam kat olarak temizliyoruz. tamamen Aynen öyle, temizlenmesi aynen gerekiyor öyle. değil mi? Yani, hani dolayısıyla orada en ufak bir çekirdek bıraktığımız anda kişi 2 gün sonra, 3 gün sonra orada bir ağrım sanki var, tam geçmeyen bir ağrım var diye zaten geri geliyorlar. Dolayısıyla tam kat hani bu epidermis tabakası dediğimiz gibi o tabaka inene kadar biz bunu tamamen yapmamız gerekiyor. Evet. Özellikle işte kendine uygun olan bir ayakkabı olmazsa olmazı. Yani ortopedik bir ayakkabı edinmesi lazım. Ne bol olacak, ne dar olacak, ne yüksek olacak, ne alçak olacak. Yani bizim için de yani ortopedik bir güzel bir ayakkabı dememiz için yani 4 santim topuk bizim için idealdir. Öyle bir ayakkabı seçebilirler. Bir de mutlaka hani nasırlar genellikle kuru ciltle oluşmaya meyilli olduğu için günlük mutlaka en az günde 2-3 defa nasırlı olan bölge dahil bütün vücuduna nemlendirici sürmesi lazım. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık değerli Ağzınıza bilgiler sağlık. için. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz cildiye uzmanı Doktor Egil Osoy ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.